Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Dün Amerika'da piyasalar kapalıydı tatil nedeniyle ve vadeli işlemler açık olduğu için vadeli işlemlerde de bir yükseliş gerçekleşmişti. Bugün piyasa tabii ki yükselerek açılmış oldu. S&P 500 yaklaşık %1,1 yukarıda. Ama biz vadeli işlemlerden baktığımızda aslında yeni bir yükselişin olmadığını görüyoruz. Dünkü yükseliş bu. Dün yükseldi ve bugün hatta biraz da düşüş var. Yani görüşümüzde aslında bir değişiklik yok. Piyasa 6000'i geçemediği sürece buralardan biraz satışlar gelecektir. Piyasa biraz satış olup da alım fırsatı vermediği sürece de hedge fonlar bu alım tarafında olmayacaktır. Çünkü onlar rally'yi kaçırmış oldular ve hedge fonlar şu anda bekliyorlar. Hani biraz düşerse buradan gireriz diye düşünüyorlar. Şöyle haberlere baktığımızda haberler pozitif. Çünkü yani Amerika ile Avrupa Birliği arasında görüşmeler devam ediyor. Onlar iyi piyasa için. Japonya tahvil piyasasındaki endişeleri gidermek için adımlar atıyor. Bunlar da gayet iyi ama piyasayı ileriye götürecek yeni bir ticaret anlaşması yok. Başkan Trump tarafından açıklanması beklenen o birçok ticaret anlaşması hala açıklanmadı. Hala bir anlaşmaya varılamadı. Yani piyasa iki arada bir derede kalmış durumda şu anda. O yüzden elinizdekileri tutun. Yeni alım yapmayın. Bir satış yapmaya da gerek yok. Çünkü biraz düşecek olursa bu yükselişi kaçırmış olan fonların geri gelmesini bekliyoruz. Hem S&P 500'de hem Nasdaq'ta görüşümüz aynıdır. Bir değişiklik yoktur. Şimdi buradan tabii kripto paraya geçiyoruz. Kripto paralarda özellikle Bitcoin'de yükseliş devam ediyor. Bitcoin alımı öneriyorum. Hala öneriyorum. Yükselen kanal içerisinde Bitcoin devam ediyor. Bitcoin alınabilir. Bitcoin güçlü de ve Bitcoin'de de hareketli ortalama günlükte 106.750'den geçiyor. Biz 12 saatlikten takip ediyoruz. O da 105.936'dan geçiyor. Zaten şöyle gözle bakıldığında da 106.000'in altında da stop olunması gerekiyor. Bitcoin alınabilir. Ether'de yukarıda 2700 direnci var. Oraya çok yakınız. Böyle bir ortamda Ether'de yeni alım önermiyoruz. Aşağıda da 2400 desteği var. O da güçlü bir destek. Elinde Ether olanlar tutmaya devam etsin. Alış ya da satış yönünde bir görüşümüz bulunmuyor. Ripple'da da şöyle bir zaten sat önerimiz vardı. O sat önerimizden sonra bir daha al önerisinde de bulunmamıştık. Yeniden al önermemiz için 2.36'yı geçmesi gerekiyor. Aşağıda da 2.26'da desteği bulunuyor. Ripple'da da öyle bir önerimiz yok şu anda. Borsa İstanbul'dan kısaca bahsedeyim. Burada yükselişler satış fırsatı olmaya devam ediyor. Görünüm de özellikle dolar bazında endekste pek iyi değil. Şu şekilde haftalıktan da göstereceğim. Yani o yüzden çok burada pozitif değiliz. Yükselişler satış fırsatı diyebiliyoruz sadece. Buradan gelelim gümüşe. Gümüş 33.67 geçilirse alım önermiştik. Burada dirençle karşılaştığını görüyoruz bu hafta. Geçilmedi. Fakat aşağıda her türlü 32'den de destek bulduğunu biliyoruz. Bu durumda gümüşte de bekleyin diyoruz. Yani Ether'de bekleyin demiştik, gümüşte de bekleyin diyoruz. Başka da diyebileceğimiz bir şey yok yani. Çünkü gümüş çok uzun süredir bir yatay olarak hareketine devam ediyor. Buradan altına geleceğim. Altında bir ay evvel artık satın, kâra cebinize koyun demiştim ve biraz böyle piyasanın durulmaya başlamasıyla altının da gerileyebileceğini de söylemiştik. Şöyle dolar endeksi, ki her zaman baktığım bir şey değildir, biraz dipten yukarı dönmeye başlamış gibi görünüyor. Tabii erken
buradan artık en kötüsü geride kaldı demek için. Ama bunun da tabii ki altın üzerinde negatif etkisi var. Ayrıca bugün jeopolitik gerilim de yüksek. Mesela Amerika ile Rusya arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Ukrayna konusunda Avrupa'da savunma sanayi hisseleri yükseliyor. Ayrıca Wall Street Journal'ın haberi var. Amerika burada Avrupa'nın kuzey cephesini destekliyor, güçlendiriyor. Özellikle İsveç tarafında gördüğünüz gibi burada Kaliningrad'dan bahsedilmiş. Kaliningrad şöyle, bu aslında Almanya'nın toprağıydı. Königsberg diye bir yerdi. Teutonlar zamanından kalma. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya yenilince Polonya'ya ait olan topraklar Polonya'ya verildi. Sadece buradaki bir küçük yer Sovyetler Birliği'nde kaldı. Oraya da Kaliningrad dediler ve oraya da çok güçlü füzeler, savunma sistemleri koyarak o Baltık Denizi'ni kontrol etmek istediler. Bugün halen daha çok güçlü savunma sistemleri olan bir yerdir. Sovyetler Birliği'nden de tabii Rusya'ya geçmiş oldu. Yani orası bir böyle NATO'nun içine saplanmaya hazır bir bıçak gibi duruyor orada. Bir mızrak gibi duruyor. Kritik bir yerdir Kaliningrad. Ve işte bu haberde de zaten onlardan bahsedilmiş. Böyle bir jeopolitik gerilimin olduğu ortamda bile bugün altında %1'in üzerinde düşüşler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi direnç çizgisinden aşağı bir geldi ve bu durumda yeni alım önermiyoruz tabii ki. Bir ay yaklaşık öncesinde satın dediğimiz şu 3330-3320 seviyelerine yakın bir yerdedir 3300'de. Dolayısıyla görüşümüzde bir değişiklik yoktur. Tabii ki buralardan satılıp karınızı halen daha cebinize koyabilirsiniz. Bu konuda daha fazla tartışmak istemiyorum çünkü çok pazarlık ediliyor. Yani işte biz de mi satalım, işte uzun vadeliler de mi satsın, satmasın, bu artık size kalmış bir şey. Bugünlük de bu kadar.